Bazen en iyi kararlar hiç plan yapmadığın anlarda gelir. Ben de böyle bir anda buldum kendimi. Ege'nin ortasında bir katamaranda, önümde ise 3 Yunan adası. Kalimnos, Leros, Patmos. 6 gün ne bir otel var ne de bir plaj telaşı. Sadece açık deniz, gizli koylar ve kendi ritmimizde bir hayat. İşte bu video o yolculuğun hikayesi. Her yolculuğun bir hazırlık ritüeli vardır. Bizimki Datça'da, Karios Marina'da başladı. Önce tekneye yerleştik, sonra etrafı keşfettik. Akşam yemeğini Ganibalık'ta yedik. Taze, gerçek, Ege sofrası yani. Sonra teknenin hemen yanı başındaki Jale Wine Cellar'da canlı müzik, iyi şarap, uzayan sohbetle uzadı gecemiz. Sabahın ilk ışıklarıyla yollara düştük tabii. Datça'dan Tüpbükü'ne geçtik. Yunanistan çıkış işlemlerini burada hallettik. Sonra düştük yollara. İlk durağımız Pserimos. Küçük, sessiz, kalabalıktan uzak. İlk yüzme molamızı burada verdik. Suya ilk daldığımda içimden şunu geçirdim. Böyle bir mavi gerçekten var mıydı? Pserimos'un dinginliğinden çıkıp yola doğru koyuluyoruz. Kalimnos'a doğru gidiyoruz. Ama yolda bizi bekleyen yol arkadaşlarımıza rastlıyoruz ve yol alıyoruz. Tüm mavilikleri arkamıza alıp. Sonunda Kalimnos'a yaklaştık. Burası dalgıçların adası ve süngeriyle meşhur. Yüzyıllardır erkekler buradan açık denizlere dalar, elleriyle sünger toplarlarmış. Öyle kolay değil tabi. 30, 40, 70 metre derinliklere dalarlarmış. Bazen de geri dönmeyenler olurmuş. Ve bu cesaret adanın tüm taşlarına işlenmiş. Resmen hissediyorsunuz ruhunuzda. Kalimnos'ta kalmıyoruz. Gün batımına doğru çıktık yola. Akdibiç'e doğru gidiyoruz. Tekne hafif sallanıyor, etrafta ses yok, gökyüzü açık. Gece burada konaklıyoruz. Denizin tam ortasındayız. Tepemizde ise dolunay. Biz de bunu fırsat bilerek tüm ritüellerimizi yapıyoruz burada. Sabahın erken saatlerinde kalkıyorum. Alıyorum elime kahvemi, çıkıyorum güverteye. Şöyle güzel bir manzara karşısında mest oluyorum adeta. Adayla uyuşacak kitabımı da alıyorum, okumaya başlıyorum sabah rutini olarak. Leros'u uzaktan gördüğümde içimde bir tanıdıklık hissi oluştu. Bembeyaz evleri, kıyı silüeti biraz Bodrum'a benziyor sanki. Ama bu benim için bir sürpriz değildi. Buraya daha önce de gelmiştim. Yanılmıyorsam 2017'de Bodrum Cup için gelmiştim. O zaman Bodrum Yalıkavak'a, oradan da Leros'a uzanan büyük bir ekiple gelmiştik. Bir gün kalacaktık, hava tutmadı, 2 gün kaldık. O anı hala hatırlıyorum. Şimdi ise yıllar sonra bu sefer katamaranla yeniden buradayım. Adayı ikinci kez keşfedeceğim. Hemen karaya çıkıyoruz. Buranın en meşhur restoranı Kel Dimitri'de rezervasyonumuzu yapıyoruz önce akşama yer bulalım diye. Sonra sokaklara dalıyoruz. Leros'un bu tarafı çok ilginç. Yani limanın arka tarafında kalan kısmı.
İtalyan mimarisi her yerde gözümüze çarpıyor. Mussolini döneminde İtalyanların burayı yoğun şekilde geliştirdiği hissediliyor sokaklarda. Leros nüfusu az, sessiz bir ada. Ama Bodrum'a olan yakınlığı nedeniyle turistlerin büyük çoğunluğu Türk. Yani hem yabancı hem de tanıdık bir yer aslında. Akşam için Kel Dimitri'ye geldik. Menüye bakalım bir beraber. Fiyatlar adaya göre makul. Porsiyonlar ise her Yunan adasında olduğu gibi cömert. Önce tabii ki uzomuzu söylüyoruz. Bu uzoyu her yerde bulamazsınız. Adı Pitsilabi. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hemen ortaya bir şeyler söyledik. Ve şöyle denize nazır manzaramızda yemeklere başladık. Leros sabahında denize girerek ayılıyorum. Teknede yaşam sürerken duş almaya ihtiyacım bile olmuyor. Önce sabah kahvesi, sonra deniz suyuyla duş. En güzel yanı bu olsa gerek. Evet, Leros'tan ayrılma vakti geldi. Şimdi yeni yerler keşfetmek için düştük yollara yine. İstikametimiz Patmos ama yol alırken rota bizi başka yerlere de götürebilir. Güzergahımız boyunca birçok saklı koy var. Yol üstünde bakalım nerelere uğrayacağız. Meraktayım. Şansımıza rüzgar güzel. Tam da bizden yana. Yelkenleri açıyoruz ve koyuluyoruz yola. Yunanistan'ın Maldivlerine geldik. Burası Arkoid Tiganakia koyu. Sadece 45 sakini varmış buradaki adalarda. Belki de onlar keçileri beslemek için gelenlerdir. Çünkü etrafta dalga sesleri ve keçi seslerinden başka hiçbir ses yok. Tiganakia, Güney Ege'nin en güzel plajlar arasında gösteriliyor. Turkuaz suları, küçük adacıklar ve kimsecikler yok. Biz de tekneyi buraya demirledik. Yüzdük ve dakikalarca bu güzelliğe baktık. Ve yeni yaşımda aldığım kararları burada verdim. Bu denize karşı, bu atmosfere karşı. Bu yerleri ancak tekneyle bulabilirsin. Karayolundan geçemezsin, otobüse binemezsin. Ya yelkenliyle gelirsin ya da hiç göremezsin. Ve sonunda en çok merak ettiğim adaya doğru geldik. Patmos'tayız. Burası Yunanistan'ın en önemli adalarından biri. Milattan sonra 95'te Roma İmparatoru Aziz Yuanna'yı buraya sürgüne göndermiş. Issız, sert bir cezalandırma adası olarak. Ve tam burada küçük bir mağarada İncil'in son bölümü olan Kıyamet kitabı yazılmış.
Patmos'u güzel bir gezdikten sonra teknemize geri döndük ve konaklama zamanıydı. Önce cimlerimizi içelim, sonra da akşam yemeği soframızı kurmaya başlayalım. En keyifli zamanlar bunlar. Denizin ortasında o küçücük mutfakta harikalar yaratmak ve hep birlikte tatilin en güzel anılarını paylaşmak. Patmos'un da şöyle bir gecesini görelim dedik ve dışarıya çıktık. Bence gerçekten gelip uzun uzun kalınacak bir ada burası. Hem keyifli hem de çok modern. Patmos'tan demir alıp artık rotayı bizim kıyılara doğru çevirmeye başlıyoruz. Tabii ki boş dönmüyoruz. Dönüşte balık tutmak için olta takımı almıştık. Onunla balık tutacağım. Tüm gün teknenin arkasında geçti. Bir balık tutma umuduyla ama ne yazık ki 3-5 saat içerisinde bir balık bile tutamadım. Belki de balıklar için daha iyi oldu. Son durağımız Pilofoti. Geceyi burada geçireceğiz. Sabahın ilk ışığıyla da bizim sınırlara doğru yol alacağız. Akşam yemeğini yine teknede yemeye karar verdik. Ama bu sefer teknede yemek yapmıyoruz. Bu koyun en meşhur restoranı Artemis'ten yemeklerimizi alıp kıyıya geri döneceğiz. Yemekte kuzu var. Aynen. Sabahın ilk ışığıyla adaya veda ediyoruz. Türk Bülkü üzerinden Datça'ya başladığımız yere geri dönüyoruz. Ayrılırken teknede geçirdiğim 6 günü düşündüm. Burada her şey aynıydı belki ama değişen bir şey vardı, o da bendim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir rotada, yeni bir macerada görüşmek üzere.